Bil bakalım kanlı ay tutulması nedir? 27 Temmuz 2018 tarihinde gökte alışılagelmeyen olaylar oldu. Bunlardan birincisi birkaç gündür süregelen Delta Aquarit meteor yağmurları oldu ve en yoğun bir şekilde o gece görüldü. İkincisi Mars Dünya'ya hemen hemen en yakın konumuna geldi ve çok parlak bir şekilde görüldü. Hemen hemen diyorum çünkü en yakın konumuna bu olay gününden 4 gün sonra yani 31 Temmuz günü geldi. Aynı zamanda 27 Temmuz günü Mars Güneş'in tam aksi yönüne geldi. Aynı gece tüm dünyada haber konusu olan ve birçok insanın dikkatini çeken tam ay tutulması oldu. Bu tam ay tutulması 21. yüzyılda görülecek en uzun süreli tam ay tutulması olduğundan tüm dünya bu konuyla çok ilgilendi. O gün sosyal medyada rast geldiğim bir araştırmaya göre ki ne kadar doğru bilmiyorum, insanların %60'ı ay tutulması esnasında Güneş, Dünya ve Ay'ın konumunun nasıl olduğunu bilmiyormuş. Bu sebepten ay tutulması nasıl oluyor, Güneş nereye, Dünya nereye, Ay nereye geçiyor da bu görsel şölen meydana geliyor? İnceleyelim bakalım. Biliyorsunuz Ay Dünya'nın uydusu konumunda ve Dünya'nın etrafında dönüyor. Ay Dünya'nın etrafında döndükçe de Ay'ın Dünya'dan göründüğü şekli üzerine düşen gölgeye göre değişiyor. Bu değişime Ay'ın evreleri diyoruz. Bunları ortaokul derslerinden hatırlayacaksınız. Yeni ay, hilal, ilk dördün, dolunay ve son dördün. Bu evrelerin dışında bir de yılda en az 2 kez Dünya'nın Güneş'e göre tam aksi yönünden geçiyor. Bu esnada Güneş ile Ay arasındaki konumda Dünya olmuş oluyor ve Ay Dünya'nın gölgesinde kalıyor. Ay Güneş ışığından yoksun olduğu için normal gördüğümüz parlaklığını yitiriyor ve buna ay tutulması deniyor. Ay öncelikle yarı gölgeden geçiyor ve ışığı yeterince görünmüyor yani hafif kararıyor. Sonra Ay Dünya'nın tam gölgesinden yani umranın tam ortasından geçiyor ve Ay tamamen gölgede kalıyor. Şu andan itibaren göreceğiniz görüntüler 27 Temmuz gecesi kendi çektiğim fotoğrafların içinden seçtiğim 70 adet fotoğraftan oluşuyor. O gece uzun bir süre Ay'ı takip ettim ve birçok fotoğraf çektim. Tabii kolay olmadı. Çekim yaptığım arazi çok pirinç ekilen bir arazi olduğundan gece boyunca sivrisineklerin yoğun saldırısı altında fotoğraflar çektim. İnanın insan gibi ısırmadılar. O fotoğraflardan net olmayanları ayırdım ve bu görüntüleri sizin için derledim. Peki kanlı ay tutulması tabirinin sebebi nedir? Tam ay tutulması durumunda ay önce parlaklığını yitiriyor, sonradan kızıl rengi alıyor. Bu da şöyle oluyor. Biraz önce bahsettiğim ayın dünyanın tam gölgesinin içine girdiği an itibariyle güneşten doğrudan gelen ışınlar aya ulaşamıyor. Dünyaya çarpan güneş ışınlarından kısa dalga boylu ışınlar yani mavimsi tırak ışınlar atmosfere dağılırken dünyanın arkasında kalan aya sadece uzun dalga boylu örneğin kırmızı renkli ışınlar yansıyor. Bunun sonucunda da ay kızıl renge bürünüyor. Aynı şey dünyada gün batımı esnasında da yaşanıyor aslında. Ay tutulması bittiğinde ay yavaş yavaş gölgeden çıkıyor ve eski parlak haline geri dönüyor. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda 230 defa ay tutulması olması bekleniyor. Bunlardan 85'i tam ay tutulması şeklinde olacak ve 21. yüzyılda yaşanması beklenen en uzun süreli ay tutulması işte o geçtiğimiz günlerde yani 27 Temmuz gecesi gerçekleşen ay tutulması oldu. O gece saat 20.13'te başlayan ay tutulmasının tamamen sonlanması gece yarısından sonra 2.30'da oldu. Bu saatler arasında tabii ayın kısmen tutulduğu anlar da var. Bizim merakla beklediğimiz o kızıllığı gördüğümüz an yani tam ay tutulması olan süre ise yaklaşık 2 saat sürdü. Bu olaya kanlı ay tutulması denmesinin sebebi sadece ayın kızıl renge dönmesi değil. Birçok eski çağ uygarlığında kanlı ay tutulması kötü niyetli olarak karşılanıyormuş. Antik çağda İnka halkı ayın kızıla bürünmesinin sebebi olarak bir jaguarın aya saldırması olduğuna inanıyormuş. Bu saldırgan jaguarın dikkatini dünyaya çekebilmek için insanlar bağırıyor, mızraklarını sallıyor, köpeklerini kışkırtarak havlamalarını sağlıyor ve jaguarı korkutmak için yeterli gürültüyü yapmaya çalışıyorlarmış. Eski Mezopotamya'da ayın kızıla bürünmesi krala doğrudan bir saldırı olarak görünüyormuş. Ayın ne kadar süreyle tutulacağını öngörerek o kadar süreliğine kralın yerine gözden çıkartılmış bir kişi vekalet ediyor ve bu esnada kral saklanıyormuş. Böylece krala olacak herhangi bir saldırı kandırmaca yöntemiyle bertaraf ediliyormuş. Burada kandırılan ay tutulmasındaki faktörler artık neyse o krala saldıracak. Ay mı, onu tutan mı bilmiyoruz.
Hindistan'da ise güneş ve ayın ikiz tanrıları ölümsüzlük iksiri içen Rahu'nun başını keser. Rahu'nun başı da intikam almak için güneşi ve ayı kovalar. Eğer yakalarsa Rahu'nun başı ayı yutar ve ay yok olur. Sonrasında ay tekrar kopmuş baştan oluşur inancı varmış. Eski çağlarda ay veya güneş tutulmaları çoğunlukla şeytani bir varlığın ayı veya güneşi yutması olarak değerlendirilip inanılıyormuş. Mesela Çinlilerde yutan şey bir ejderha, Vikinglerde gökyüzü kurtları, İnkalarda jaguar, Hindularda az önce bahsettiğim ay ve güneşin ikiz tanrıları tarafından başı kesilen Rahu imiş. Ay ile ilgili batıl inançlar bunlarla da bitmiyor. Rönesans döneminde batıdaki Hristiyan toplumlarda yazılan bir sağlık rehberine göre gece yatağa uzandıktan sonra özellikle uyuyan kişinin beynine saldırgan ve incitici etkisi olan ay ışığından etkilenmemek için perdelerin kapatılması önerilmiş. 1950'lerin sonlarında Avrupalı anneler bebeklerine kötü şans getireceği korkusuyla 1 aylıktan küçük bebeklerin bezlerini ay ışığının vurduğu yere asmamayı tercih ediyorlarmış. 2015 yılında Protestan papaz John Hagee, 4 kere olan ay tutulması dizinin kıyametin bir işareti olarak tahmin etti ve öne sürdü. Tabi bu kıyamet senaryoları Roma İmparatorluğu döneminden beri tam 185 kere gündeme geldi. Yalancı çoban hikayesi gibi artık bu senaryolara kimse inanmıyor ve maalesef bu senaryolar ne ilk olacak ne de son olacak. O yüzden ay tutulması gibi hayatımızda çok fazla rastlamayacağımız gök olaylarını takip edip o olaydan korkmak yerine veya ona demek yerine o güzel görüntülerin tadını çıkarmak bence en keyiflisi. Tabii çok sivrisinek olmayan bir yerden seyrederseniz çok daha keyifli olur. Buyurun o gece çektiğim fotoğrafların bundan sonraki bölümünü sadece müzik eşliğinde seyredelim.